İlmeklerin Deryası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle bu güzel çantayı çalışacağız birlikte. Evet, bakın makrome ipten ördüm. Gayet güzel, kullanışlı, şöyle kapağı olan sapı şu şekilde kendinden yaptığımız bir çalışma oldu. Gayet güzel, şık. Bakın şu şekilde alt taban kısmı. Arkası şu şekilde. Bakın. Çok güzel bir çanta oldu. Bunun için ne kullandım? Bakın makrome ip kullandım. Şu şekilde. Dilerseniz kağıt iple de örebilirsiniz. Ben bunu makrome iple çalıştım. Şu şekilde çantamı 3,5 numarayla ördüm gövdesini. Sap kısmını da 4 numarayla ördüm. Bu şekilde. Evet, dilerseniz başlayalım. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bir sonraki projemden de haberdar olursunuz. Bu şekilde bana da destek olmuş olursunuz. Yorum kısmından da takıldığınız noktalar olursa yazarsanız yardımcı olurum. Hepinize kolay gelsin. Evet, çantamıza sihirli halka ile başlıyoruz. Şöyle bakın, bir sihirli halka yaptım. Hemen tığım içerisinden çektim ve 3 tane zincir çekiyorum. 2 ve 3. Bakın, hemen içerisine 14 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirimizi saymıyoruz. 2 3 4 5. Evet, 14 tane ikili trabzanımızı yaptık. Bakın şu şekilde sihirli halkamızı çekebildiğimiz kadar çekip kapatıyoruz. Hemen başlangıç noktamıza bir tane ilmek kaydırma yaptım. Bakın şu şekilde. Şöyle olabildiğince ortayı kapatıyoruz arkadaşlar ve devam edelim. 3 tane zincir çekiyorum yine. Bakın şimdi her bir ikili trabzanımızın tepesine çift yapacağız. Bakın hemen başlıyoruz. 1 2 1 2. Evet, 1 2. Evet, toplamda bu şekilde bakın zinciri saymıyoruz. Bu şekilde bütün sıralarımızı çift batarak ilerleyip sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet, bütün trabzanlarımın üzerine çift trabzan yaparak tamamladım. Sıramın sonuna geldim. Bakın şimdi burada yine bir başlangıç noktamıza ilmek kaydırmamızı yaptık. Hemen 4 zincir çekiyoruz. Bakın 1 2 3 ve 4. Hemen şuraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın bir zincir çektim. Hemen bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, hemen ikili trabzan. Bakın bu şekilde atlamadan bütün sıralarımıza ikili trabzan yapıyoruz. Bütün sıramızı bu şekilde ikili trabzanlar yaparak arada bir zincir çekiyoruz. Hemen bir yandakine ikili trabzan yapıyoruz. Bakın bir zincir, bir yandakine. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Bakın şu şekilde 27 tane kutucuğumuz oldu. 28.yi birlikte yapalım. Bir zincirimizi çektik. Hemen şuradan boşluk kısmından bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Ve 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Evet, şu içerisine bir tane ikili trabzan yaptım. Bakın bir yandakine 2 tane ikili trabzan. Kutucuklarımıza bu şekilde ikili trabzanlar yapıyoruz. Ta ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kutucuğumuz kalana kadar. Bakın 8 kutucuğumuz, şurada 8 tane kutucuğumuz kalana kadar bütün kutularımızın içerisine ikişerli ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde. Bakın
8 tane kutumuz kalana kadar yapalım. Toplamda 20 tane kutucuğumuzu bu şekilde doldurup gelelim. Evet, bu şekilde bakın. Bütün kutucuklarımızın içerisine çift ikili trabzan yaparak sıramın sonuna geldim. Bakın bir zincirimi çektim ve örgümü şu şekilde çeviriyorum. Bakın şuraya bir tane sık iğne yaptım. Bir tane yanındakine sık iğne yaptım ve bir yandakine 2 tane. 1 2. Şimdi bir tane tek, bir tane çift. Evet, bir tane tek, bir tane çift. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar tamamlayacağız. Sadece başta 2 tanesini tek yaptık, sonra yandakini çift yaptık. Şimdi bir tek, bir çift yaparak sıramızın sonuna kadar tamamlayalım. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın, sonda bir tane çift yaptık ve şuradaki zincirimize de bir tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle ve 4 zincirimizi çekip yukarı çıkıyoruz. 2 3 ve 4. Şimdi bakın, örgümü tekrar çeviriyorum şu şekilde. Şimdi ipimin başına aldım. Bakın, bu değil, bu değil, buraya. Şöyle bakın. Arada bir tane örmedik, ikinciye. Bakın, bir tane örmedik, ikinciye. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Bir tane atlıyoruz. Diğerine bir ikili trabzan yapıyoruz. Hemen bir zincir çekiyoruz. Bir sonrakine bir atlayıp diğerine ikili trabzan yapıyoruz. Bakın, arada yine bir zincirimiz. Bir tane bırakıp ikinciye bu şekilde sıramızın sonuna kadar bu şekilde örüp gelelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın, şimdi tekrar bir zincir çektim. Hemen şu sonda kalan, bakın, bir tanesini atladım, diğerine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın şöyle. Şimdi burada bir zincirimizi çektik. Tekrar örgümüzü çeviriyoruz. Hemen buraya bir tane sık iğne yaptım. Bakın, ilk kutucuğumuza bir sık iğne yaptık. Bir yandakine iki tane sık iğne yapıyoruz. Böylelikle kutularımızın içerisine sonuna kadar, sıramızın sonuna kadar hepsine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bakın şu şekilde. Sıramızın sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Bu şekilde toplamda 57 tane sık iğnemiz olacak. Bakın, kutucuklarımızın içerisine çift sık iğne yaparak sıramızın sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet, bu sıramı da tamamladım. Bakın şöyle bütün kutucuklarımızın içerisine sık iğnelerimizi yaptık. Bir zincirimizi çektim. Bakın, hemen örgümü çeviriyorum. Ve şöyle bir tane hemen dip kısmı bir tane sık iğne yaptım. Şimdi ipimi başına aldım. Bakın, bir atlıyorum. İkinciye. Evet, bir atlayıp ikinciye hemen 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve arada bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Bakın, 2 tane. 1 2. Şimdi bakın, bir ikinciye hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Evet, bir ikinciye bakın, başına aldım, bir atladım, diğerine hemen 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir, bakın, hemen aynı yere ikili trabzan yapıyorum. 1 2 tane. Evet, bakın, yine aynı şekilde bir ikinciye bir tane sık iğne yaptım. Hemen başına aldım. Bir ikinciye tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2, arada bir zincir, aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir kez daha göstereceğim. Bakın, bir ikinciye sık iğnemi yaptım.
Hemen ipimi başına aldım. Bir, ikinciye hemen ikili trabzandan başlıyoruz. Bir, iki tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Hemen tekrar aynı yere bakın. Bir, iki tane ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet, böylelikle sıramın sonuna geldim. Bakın hemen şu kısma, ilk başladığımız kısma bir tane şöyle şu kısma bir tane sık iğne yapıyoruz. Evet, örgümü bir tane zincirle çeviriyorum. Hemen başladığımız noktaya şu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum. Tığın başına aldım ve şu zincir çekerek oluşturduğumuz boşluklara 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane ikili trabzan dolduruyoruz. Bakın 7 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şuradan bir kez daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 7 tane ikili trabzanımızı yaptık. Bakın hemen şuradaki yaptığımız sık iğne kısmına bir tane sık iğne yapıyoruz. Hemen yine başına aldık. Kutucuğumuzun içerisine bakın, bir zincirle oluşturduğumuz kutucuğun içerisine yine 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet. Bakın hemen şuraya yine bakın şuradaki ortadaki yaptığımız sık iğnenin tepesine yine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın bir sonrakinde tekrar göstereceğim. Başını aldık. Yaptığımız bir zincirle oluşturduğumuz kutucuğun içerisine 7 tane sık iğne yapıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet. Yine sık iğnemizin tepesinde bir tane sık iğne yaptık. Bakın bu şekilde sıramızın sonuna kadar bu şekilde tamamlayacağız. Şu sayıyı vereyim. Şu şekilde 14 tane olacak. Bakın kutucuk hazırladığımız kutucuklar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Toplamda 14 tane olacak. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet, bakın sıramın sonuna kadar kutucuklarımızın hepsine 7'şer tane ikili trabzan yaptım ve sıramın sonuna geldim. Bakın sondaki trabzanımızın zincirimizin dönüşte çektiğimiz zincirin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen bir zincirimi çektim. Bakın başlangıç kısmımıza örgümüzü çeviriyoruz. Hemen bir tane sık iğne yaptım. Bakın bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3, dördüncüye bakın. 1, 2, 3 burada kaldı. 3 de burada kaldı. Dördüncüye ortasına hemen 7 tane yine ikili trabzan çalışıyoruz. 2, 3, 4, bakın 5, 6 ve 7. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın şuradaki kısma bir tane sık iğne yapıyoruz. Evet. Bakın bu şekilde.
Tekrar bakın 1, 2, 3 tane saydık. Dördüncüye 7 tane ikili trabzan çalışıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet. Bakın yine aynı şekilde buradan bir tane sık iğne yaptık. Yine başına alarak 1, 2, 3, dördüncünün tepesine 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar tamamlayalım. Evet, böylelikle bu sıramın da sonuna geldim. Bakın bu şekilde. Şimdi şu sondaki kısma bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın. Şimdi buradan devam edeceğiz. Bakın buraya yaptım. Bir tane bu boşluğa yapacağım. Bakın şu kısma bir tane sık iğne yaptım. Bir tane şu kısma yapacağım. Bakın şöyle. Bir tane hemen zincirimizin içerisine yapıyorum. Tekrar zincirimizin içerisine bir kez daha yaptım. Bakın bir kez şu boşluğa. Bu şekilde. Şimdi şu boşluğa bir tane de bakın şöyle yaptım. Şimdi burada şu kısımda direkt atlıyoruz. Bakın şuraya. Şöyle bakın şu şekilde atladık. Evet, bu kısımda direkt atlıyoruz. Ve bir tane içerisine bir tane tepe noktasına. Bakın direklerimizin tepe noktasına. Bir tane içeriye bir tane tepe noktasına. Bir tane içeriye bir tane tepe noktasına. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Bakın bu şekilde sık iğneler yapıyoruz. Evet, başa kadar devam edeyim. Şu kısma kadar gelelim. Evet, devam ediyoruz. Yine bakın bir tane içe, bir tane tepe noktasına, bir tane içeriye, bir tane tepe noktasına yaptım. Bakın burada hemen kontrol ediyorum. Evet, burada hemen bu kısma yapmıyoruz. Şuradan devam ediyoruz. Bakın şuraya. Bakın bu kısma yapmıyoruz. Şuradan devam ediyoruz. Hemen bir tane sık iğne yaptım. Hemen bir boşluğa sık iğne yaptım. Zincir içerisine 2 tane sık iğne yaptım. 1, 2. Tekrar buraya 2 tane sık iğne yapıyoruz. Pardon, bir tane buraya, bir tane de yanına sık iğne yaptım. Ve bir tane de hemen şu boşluğumuza yapıyoruz. Ve şu tepe noktasına geldik. Bakın şuradaki kısma. Hemen burada bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane yapıyoruz. Bakın 5 tane yaptım. 5 tane sık iğne yaptım. Şimdi burada 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Bakın 1, 2 ve 3. Şimdi şöyle ipimi tığımın başına aldım. Bakın şuradan tığımı geçiriyorum. Hemen dibinden, zincirimizin hemen dibinden tığımı geçiriyorum. Şuradan da diğer kısma geçiriyorum. Ve bakın şu şekilde arkadan ipimi alarak bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın şu şekilde. Şimdi bakın yine aynı şekilde tığımın başına aldım. Bakın bir tane şu hemen bakın dipten aldım. Tığımı buradan arkadan alıyoruz. Şu şekilde bir yandakinden arkaya doğru geçiyoruz ve bu şekilde bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Bakın tığımı önden aldım. Arkadan bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. Bakın tekrar gösteriyorum. Aldım.
Tığım buradan geçirdim. Bir yandan geçirdim ve ipimi alarak ikili trabzan yapıyorum. Son bir kez daha göstereceğim. Bakın tığımı aldım, ipimi hemen buradan geçirdim. Bir yandan geçirdim ve bu şekilde, bakın şu şekilde alarak ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar, bu işlemi yapacağız. Tamamlayıp gelelim. Evet, bakın sonda 1 2 3 ilmeğim kalana kadar yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bakın hemen şuradaki dip kısımdan bir tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle. Bakın şöyle. Hemen 3 tane daha sık iğnemizi yapıyoruz. Bakın 1 2 ve 3. Bir tane sabitli bir zincirimizi çekip hemen bu şekilde tamamladık. Bakın şu şekilde bir görüntü oluşacak. Şöyle. Bakın bu şekilde 2 tane parça hazırlayacağız. Bakın ben bir tanesini daha önce hazırlamıştım. Bir tanesini sizinle beraber hazırladım. Ve şimdi çantamızı birleştirme kısmına geçelim. Evet, çanta parçalarımızı bu şekilde, bakın 2 parça olacak şekilde yaptık. Şimdi 2 tane düz yüzü, bakın düz olup olmadığını şu şekilde anlayabilirsiniz. Bakın burası düz, burası ters tarafı. Şimdi düz tarafını bu şekilde koyacağız. Diğerinin de düz tarafını, bakın burası ters, burası düz. Düz tarafı düz tarafa gelecek şekilde ikisini birlikte bu şekilde tutuyoruz. Şimdi buradan isterseniz iğne yardımıyla da birleştirebilirsiniz ama ben tığ kullanacağım. Tığ ile birleştirme yapacağız. Şimdi şu şekilde ipimi aldım. Bakın ipimi aldım ve baştan 2 ilmeğime karşılıklı geçirdim. Bakın karşılıklı 2 ilmeğime geçirdim. Hemen bir tane sık iğne yaptım. Bakın bu şekilde. Şimdi devam edeceğiz. Bakın bir buradan alacağız. Bir diğerinden alacağız. Şu ipi şöyle çekeyim, göstereyim önce size. Bakın şuradan. Her ikisini de alarak sık iğne ile birleştireceğiz. Bakın bu şekilde yine aldım. Bakın devam ediyorum. Böyle sık iğne yaparak devam edeceğim. Şuradan isterseniz şöyle kontrol edelim, nasıl göründüğüne bakalım. Şu şekilde bir görüntü oluşuyor. Şöyle. Siz dilerseniz iğne yardımıyla da yapabilirsiniz. Bu şekilde ben sık iğnelerle birleştireceğim çantamı. Bakın bir oradan bir diğerinden alarak çantamı sık iğnelerimle birleştireceğim. Bu şekilde devam edelim. Bakın bu şekilde. Dediğim gibi iğne yardımıyla da birleştirebilirsiniz. Bakın ben bu şekilde sık iğne ile birleştireceğim. Sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi, bakın bütün ilmeklerimi bu şekilde sık iğne yaparak tamamlayıp gelelim arkadaşlar. Ve sadece kapak kısmımız kaldı. Hemen çantamızın kapak kısmına geçelim. Bu şekilde sık iğneler yaparak ya da iğne yardımıyla da dikerek birleştirebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta çantaların, parçalarımızın ön yüzü birbirine bakacak şekilde dikmeniz. Evet, sıramı tamamladım. Bakın şu şekilde zincirlerimin ikili trabzanlarımızı bu şekilde sık iğne ile tamamladık. Bakın bu şekilde çantamızı şöyle üst tarafını çevirelim. Evet. Evet. Şöyle düzleyelim elimizle. Dikmeden önce bir ütü yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben ütülemeden diktim. Ütü yaparak da dikebilirsiniz. Bakın şu şekilde göstermek istiyorum birleştirdiğim noktaları. Bakın.
şöyle bu şekilde çantamızın gövdesini tamamlamış olduk. Bakın şöyle. Şimdi kapak yapmaya geçelim. Evet, ben kapak için başladım. Bakın yine 14 tane sihirli halkamızın içerisine zincirimiz hariç 14 tane ikili trabzan yaptık. Hepsine 2 tane ikili trabzan yaptık. Bakın ikinci sıramızda. Yine aynı şekilde kutucuklarımızı elde ettik 28 tane. Hepsinin içerisine çift battık. Bakın tamamen aynı. Şöyle sayalım. 1, 2, 3. 4. sıramıza kadar hepsi aynı. 4. sıramıza kadar aynı işlemi yapacağız. Şimdi buradan dilerseniz devam edelim. Bakın şimdi bir zincirimi çektim. Hemen içerisine bir tane sık iğne yaptım. Bir tane çift. Bakın bir tek, bir yandakine çift. Bir tek, bir yandakine çift. Bir tek, hemen bir yandakine çift. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar bakın bir tek, bir çift, bir tek, bir çift yaparak sıramızın sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet, böylelikle bu sıramızın da sonuna geldik. Bakın bir tek, bir çift, bir tek, bir çift yaparak şimdi şuradan hemen ilmek kaydırmamızı yapıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4 zincirimi çekerek yukarı çıkıyorum. Hemen ipimi başına aldım, tığımı. Bir atlayıp ikinci ilmeğe hemen bir ikili trabzan yapıyorum. Bakın bir zincir çekiyorum, hemen bir tane atlayıp ikinciye ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir arada, bir atlayıp ikinciye tekrar ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde yine sıramın sonuna kadar tamamlayacağım. Bir zincir, bir atlayıp diğerine ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu işlemimizi de sıramızın sonuna kadar bu şekilde kutucuklar elde edeceğiz. Bu şekilde tamamlayacağız. Bir zincir, bir atlayıp diğerine bir tane ikili trabzan, bir zincir, birinciye atlayıp diğerine ikili trabzan. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar tamamlayalım. Evet, bakın sıramın sonuna geldim. Hemen bir zincirimi çektim. Bakın şuradan 1, 2, 3. zincirimin arasından bir tane ilmek kaydırmamı yapıyorum. Şöyle bir zincirimi çektim. Bakın hemen şu kutucuğumuzun içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir yandakine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bakın 1, 2. Bütün kutucuklarımızın içerisine ikişer tane ikişer tane sık iğne yapacağız. Bu şekilde bakın ikişer tane bütün kutucuklarımızın içerisine sık iğne yapalım. Sıramızın sonuna kadar tamamlayalım. Yine bakın kutucuklarımızın hepsinin içerisine ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayıp gelirim. Evet, bu sıramın da sonuna geldim. Bakın hemen şurada bir ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Hemen yandakine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın şu şekilde. Ve ipimizi başına aldık şu şekilde. Birinciyi bırakıp ikinciye bakın şu şekilde 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın. Şimdi bir tane sık iğne atlıyoruz. Diğer sık iğneye bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın şu şekilde. Hemen yine ipimizi başına aldık. Bir tanesini atlıyoruz. Diğerine yine 5 tane ikili trabzan çalışıyoruz. 1, 2, 3, 4,
5. Evet, hemen bir tanesini bırakıyoruz. Diğerine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir kez daha gösteriyorum. Bakın. İpimi başına aldım. Bir tanesini atladım. Diğerine hemen 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın şu şekilde 5 tane ikili trabzan yaptık aynı yere. Hemen bir tanesini yandan atlıyoruz. Diğerine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın bu şekilde sıramızın sonuna kadar tamamlayacağız. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet, bu şekilde bakın sıramın sonuna geldim. Hemen şu kısma bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Şöyle. Bir tane de zincirimizi çekerek ipimizi kesiyoruz. Evet. Şöyle bakın. Kapak kısmımız da hazır. Hemen şöyle çantamızın üzerinde görelim. Bakın şöyle dikiş yapacağız. Şu şekilde ve şu şekilde kapatacağız. Bakın. Şöyle. Şu şekilde arkadan da göstereyim. Şöyle. Aslında ipimizi koparmasak da olurdu. Dikiş için şuradan şöyle dikeceğiz arkadaşlar. Arka kısmı. Bakın şöyle. Dikiş kısmı şuradan dikeceğiz. Şöyle. Şu şekilde bir tane de şuraya kilit yapacağım ben. Bu şekilde çantamız bakın hazır. Çok güzel oldu. Şık oldu. Dikişini de tamamlayalım. Ondan sonra da askısını nasıl yapacağımıza karar verelim. Askısını başlayalım. Evet, çantamızın sap kısmına geçelim. Dilediğiniz gibi isterseniz hazır deri saplardan da kullanabilirsiniz. Ben şu şekilde öreceğim. Size de göstermek istedim. Sap kısmını örerken 4 numara tığ kullanacağım. Bakın şöyle ipimizi alıyoruz. Hemen bakın ilk zincirimizi de sayarak şurayı açalım. 1, çok sık yapmayın zincirlerinizi. 2, 3 ve 4 zinciri çektik. Bakın 4 tane zincir çektik ve hemen bir sonrakine sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine sık iğne yapıyorum ve bir sonrakine sık iğne yapıyorum. Evet, bu şekilde 3 tane sık iğne yaptık. Siz buranın daha kalın olmasını isterseniz 5 tane zincir de çekebilirsiniz, 4 de çekebilirsiniz. Size kalmış. Ben bu şekilde 3 tane sık iğne olarak çalışacağım. Şimdi bir zincirimizi çekiyoruz. Örgümüzü şöyle çeviriyoruz. Hemen devam ediyoruz. Bakın 1, 2 ve 3. Tekrar bir zincir. Hemen devam ediyoruz. 3 tane sık iğne. 1, 2 ve 3. Bir zincir, örgümüzü çevirip devam ediyoruz. Bakın 1, 2, 3. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar örüp gelelim. Evet, ben örgümün bakın çantamın askı kısmını ördüm. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa kadar örün. Kendinize ölçün. Ben burada ölçü vermek istemiyorum. Daha uzun kullanmak isterseniz, daha kısa kullanmak isterseniz tercih size kalmış. Ölçerek örebilirsiniz istediğiniz uzunluğa kadar. Şimdi burada dilerseniz bu şekilde de kalabilir. Ama ben daha düzgün bir görüntü oluşması için şu şekilde kenardan devam edeceğim. Bakın bir zincirimizi çektik. Şuradaki boşluğumuza bakın hemen bir tane sık iğne yaptım. Şimdi şurada bakın şu şekilde iki kanat alıyoruz. Şu şekilde sık iğne yapıyorum. Tekrar şuraya bakın. Yine şu boşlukta geldim. Şuraya bakın. İkisini bir aldım. Şöyle. Bakın devam ediyoruz. Bu kısımlarda buradan alacağız.
Bu kısımlarda da bu ikisini birlikte alıyoruz. Bakın bu şekilde daha düzgün bir görüntü oluşuyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, çevresini tamamen bu şekilde örüp geleceğiz arkadaşlar. Böyle kenarlarını sık iğne yapıp geleceğiz. Dilerseniz yapmadan da kullanabilirsiniz. Yapmazsanız da şu şekilde olur. Yapınca da şöyle düzgün bir görüntü olacak. Tamamlayıp gelelim. Evet, bu şekilde bakın. Bütün kenarlarımızı sık iğne ile tamamladım. Şimdi burada da şöyle uzunca bir ip bırakıyoruz. Dikiş için kullanacağız. Şöyle. Evet, çantamın askısını bakın şu şekilde tamamladım. Bütün etrafını sık iğne yaparak uzunca da bir ip bıraktım dikmek için. Bu şekilde. Şimdi bu şekilde çantamızı dikeceğiz. İster şöyle dıştan dikin. Bakın dış kısımdan. İsterseniz de şöyle içerisinden dikebilirsiniz. Size kalmış, tercih sizin. Şimdi bu şekilde iki taraftan da dikişimizi yapacağız. Sap kısmımız için bu şekilde dikişlerimizi tamamlayalım. Ve kapak kısmını da şöyle bakın, kapak kısmını şöyle ortalayacağız. Şöyle ortalayıp yarısı öne gelecek şekilde, yarısı arkaya gelecek şekilde bırakıp şöyle bakın, şöyle ayarlama yaparak şu şekilde bakın, biraz arkaya fazla gitmiş. Şu şekilde şöyle ayarlayıp orta kısmından şuradan şöyle arka tarafa dikişini yapacağız buranın da. Askılarını da o şekilde dikeceğiz. Dilerseniz dikişlerini tamamlayalım. Çantamızın son halinde birlikte görelim. Bir tane de şuraya isterseniz açılmıyor ama bir tane klips takabilirsiniz. Şuraya. Ben de takacağım bir tane klipsle dikeceğim buraya. Siz de dikmek isterseniz dikebilirsiniz. Yoksa bu şekilde zaten kapalı kalıyor. Açılmıyor çantamızın kapağı. Bu şekilde dikişlerimizi tamamlayıp gelelim. Evet, çantamızı tamamladık. Bakın şöyle kapak kısmının dikişi, saplarımızın dikişi tamamlandı. Sadece klips dikeceğim. Evde klipsim kalmadığı için dikemedim. Dikmesek de olur. Bakın bu şekilde zaten açılmıyor. Bu şekilde çantamız hazır. Şöyle bakın, ben biraz uzun bir sap yaptım. Şöyle kısa da yapabilirsiniz. Kısa yapıp da kullanabilirsiniz. İsterseniz deri sap da kullanabilirsiniz. Bu şekilde çantamızı tamamladık. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bir sonraki projemden haberdar olmuş olursunuz. Hem de bana destek olmuş olursunuz. Yorum kısmından takıldığınız bir nokta olursa yazın. Hemen dönüyorum. Cevap vermeye çalışıyorum. Yardımcı oluyorum. Evet, bu kadar. Hepinize kolay gelsin.